Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere etol şal yapımında kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Mevsimdeki tüm bayan örgülerinde kullanabilirsiniz bu modeli. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 20 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Angora ip kullanıyorum. 3 numaralı şiş ile anlatımını yapıyorum. Ön yüzde ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmek sayıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve ara boşluğuna girdiğim bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek sayıyorum. 3. ilmekle arasından bir tane yeni ilmek çıkartıyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ön yüzde örgümüzün örülüşü bu şekilde devam edecek. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şu anda örgümün burası arka yüzü ve ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada hemen ilk başlangıçtaki 1, 2, 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonra bu 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmekten 2 ilmek elde ettim. Hemen eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek. Bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. İlk ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırdım. Burada şişimize dolayarak bir tane ilmek artırmamız gerekiyor. Üç ilmeği birlikte düz örerek topladım. İlk ilmeği bir kere daha düz ördükten sonra bir tane dolayarak ilmek artırdım. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burası örgümün ön yüzü. Dolayarak artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan girerek bir tane ilmek çıkartıyorum ve ara boşluğuna girdiğim bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Dolayarak artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Sonra 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bu 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Eksilen ilmeğimin yerine bir tane dolayarak ilmek artırıyorum. Ve sonra tekrar 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha düz örüp eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırıyorum.
Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Küçük bir parçada modeli çalıştım. 3 numara şiş kullandım. Angora iple modelimi ördüm. Dantel görünümlü iri salaş delikli bir model istiyorsanız kullandığınız şişin kalınlığını artırabilirsiniz. 3,5 numara, 4 numara, 5 numara, hatta 6 numaraya kadar artırabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Orta kalınlıkta iplerle de gayet güzel duran bir model. Ama dediğim gibi ben şal olarak düşündüğüm için angora bir ip kullanmak istedim. Başlangıcında bir sıra haroşa ördüm ve hemen modelime başladım. Herkese kolay gelsin.